Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kahvenin bize anlattığı mesajları birlikte keşfedeceğiz. Fal yorumlarımız tamamen eğlence ve kişisel gelişim amaçlıdır. Enerjinize uyan mesajları alabilir, uymayanları sevgiyle bırakabilirsiniz. Kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni fal yorumlarından ve özel içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi rahat bir köşeye geçin, niyetinize tutun ve evrenin size göndermek istediği mesajları birlikte bakalım. Herkese sevgi, huzur ve bol kısmet diliyorum. Falınızın hayrınıza olsun. Şu anda falımıza geçiyoruz. Önce fincanı elime aldığımda ve derin bir nefes alıyorum. Senin enerjin fincana oldukça güçlü geçmiş. İlk dikkatimi çeken şey fincanın tam ortasında yukarı doğru uzanan beyaz yol. Bu yol öyle sıradan bir yol değil. Bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılmasını anlatıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Son birkaç aydır içinde sürekli düşündüğüm bir konu var. Bir karar vermek istemişsin ama kalbin başka, mantığın başka konuşmuş. Fincan diyor ki artık bu kararsızlık dönemi yavaş yavaş bitiyor. Önüne çıkacak bir gelişimi seni seçim yapmaya zorlayacak. Şurada fincanın sağ tarafında koyu bir gölge görüyorum. Bu gölge geçmişten gelen bir yükü temsil ediyor. Sana haksızlık yaptığını düşündüğün bir kişi olabilir. O kişi ne kadar hayatından uzaklaşmış görünse de enerjisi hala etrafında dolaşıyor. Ama dikkat et, bu kişinin gücü artık eskisi kadar değil. Üst kısmında bir kuş figürü beliriyor. Kuşlar haber getirir. Bu haber uzak yoldan gelebilir. Bir telefon görüşmesi, mesaj ya da beklenmedik bir karşılaşma da olabilir. Aşk tarafına bakınca çok ilginç şekiller çıkıyor. Bir kadın, bir erkek silüeti karşılıklı durmuş gibi görünüyor. Aralarında ince bir çizgi var. Bu çizgi mesela gurur ya da yanlış anlaşılmayı temsil ediyor. İki taraf da birbirini düşünüyor ama ilk adımı kimin atacağı belli değil. Kalp şeklinde bir açıklık da var. Kalp temiz çıkmış. Bu da duyguların samimi olduğunu gösteriyor. Eğer aklında biri varsa o kişinin de zaman zaman seni düşündüğünü söyleyebilirim. Şimdi fincanın dibine iniyorum. Dip kısmı oldukça yoğun. Bu genellikle sabır gerektiren süreçleri anlatır. Sen kolay pes eden biri değilsin. Fakat bazen her şeyi tek başına sırtlanmaya çalışıyorsun. Falan sana diyor ki bazı yükleri paylaşmanın zamanı gelmiştir. Para konusunda iki ayrı kısmet görüyorum. Biri küçük ama hızlı gelecek, diğeri ise biraz gecikmeli. Beklediğim bir ödeme, iş fırsatı veya maddi rahatlama olabilir. Fincanın kenarındaki açık alanlar, yani şuralar, bakın gördüğünüz gibi, kısa bir yolculuğa işaret ediyor. Bu yolculuk şehir dışı da olabilir. Yolun sonunda sevindirici bir görüşme var. Bir de göz figürü görüyorum. Bu nazarı simgeler. Son dönemde başarıların veya mutluluğun bazı insanların dikkatini çekmiş olabilir. Kendini korumaya çalışmanda fayda var. Şimdi sana en güçlü gördüğüm sembolü söyleyeceğim. Ortadaki beyaz yolun sonunda ışık gibi duran bir açıklık var. Bu dilek kapısı olarak da yorumlanır. Çok istediğin bir konu var. Belki kimseye tam anlatamıyorsun ama
içinden sürekli geçiriyorsun. Fal bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Ancak biraz zaman sabır istiyor. Ayrıca fincanda bir anahtar sembolü hissi veren bir şekiller de var. Anahtar genellikle yeni kapılar demektir. Yeni ev, yeni iş, yeni başlangıç ve hayatında yeni bir döneme giriş anlamına gelebilir. Bir kadın figürü de çıkmış. Bu kişi sana destek veren, seni düşünen biri. Onun gözlerine kulak verirsen faydasını görebilirsin. Gece vakitlerinde düşündüğün bir mesele var. Uykunu kaçıran, zihnini meşgul eden bir konu. Fal'ın söylediği şey şu: korktuğun kadar büyük bir sorun değil. Çözüm düşündüğünden daha yakın. Son olarak fincanın genel enerjisine baktığımda şunu söyleyebilirim. Yorgun ama güçlü bir enerji. Kırılmış ama umudunu kaybetmemiş bir kalp. Bekleyiş içinde ama kısmeti yaklaşan bir yol. Ve en önemlisi önüne kapanan değil açılan kapılar. Falım bana şunu fısıldıyor. Geçmişi bırakabildiğinde anda hayat sana yeni bir sayfa açacak. Beklediğin haber gelecek. Kararsız kaldığın konu netleşecek ve kalbini meşgul eden kişiyle ilgili gelişme yaşayacaksın. Sabırla yürüdüğün yolun sonu aydınlık görünüyor. Fincan falımda çıkanlar bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçelim. Tabağa baktığımda ilk dikkatime çeken şey telvenin tek bir noktada yoğunlaşması ve genellikle kişinin uzun süredir taşıdığı bir yükü, sıkıntıyı ve zihnini meşgul eden bir konuyu gösterir. Ama burada önemli olan şey telvenin tabağın tamamına dağılmaması, yani sıkıntı büyümemiş, tek bir konuya odaklanmış olarak gösteriyor. Ama burada önemli olan şey telvenin tabağın tamamına dağılmaması, yani sıkıntı büyümemiş, tek bir konuya odaklanmış. Şu ortadaki yuvarlak alanın içinde ağaç dallarını andıran şekiller görüyorum. Fal dilinde ağaç kök salmak, büyümek, aile ve kalıcı gelişmeler demektir. Hayatında emek verdiğin bir konu yavaş yavaş ilerlemiş olabilir ama kökleri sağlam atılmış. Yakında bunun meyvesini alma enerjisi var. Taban aşağı doğru görüyorsunuz şurada. Aşağı doğru inen koyu telve bir yol gibi görünüyor. Bu yol bana uzak bir görüşmeyi ya da beklenen bir buluşmayı anlatıyor. Yolun sonunda koyuluk var ama korkutucu değil, aksine sonuca ulaşmaya temsil ediyor. Beklediğim bir haber, resmi bir iş veya duygusal bir konu netleşecek. Şurada insan silüetü, bakın. Şurada insan silüetü benzeyen bir görüntü var. Sanki biri sana doğru dönmüş ama tam yaklaşamamış gibi. Bu seni uzaktan takip eden, merak eden ya da aklında tutan bir kişiyi simgeliyor olabilir. Arada mesafe veya iletişim eksikliği hissediliyor. Tabağın genelinde beyaz alan çok fazla. Bu güzel bir işaret. Fal yorumlarında beyazlık, ferahlık, açıklık ve önün açılması anlamına gelir. Son dönemde yaşadığım bazı belirsizlikler yavaş yavaş dağılacağı söyleniyor. Bir kuş figürünü andıran izler de görüyorum. Kuş genellikle haber demektir. Bu haberin kısa sürede içinde gelmesi bekleniyor. Özellikle telefon, mesaj ve sosyal medya üzerinden bir iletişim olabilir. Aşk tarafına baktığımda iki ayrı enerji görüyorum. Bir taraf daha yoğun ve kararlı, diğer taraf daha çekingen. Eğer hayatında biri varsa duyguların tam olarak ifade edilmediği bir süreç yaşanmış olabilir. Eğer yalnızsan
yeni bir tanışmanın kapıda olduğunu yorumuna yapılabilir. Parasal konularda ise damla damla gelen kısmet görülmüş. Büyük bir toplu para yerine birkaç farklı yerden gelecek rahatlatıcı gelişmeler dikkat çekiyor. Tabağın merkezindeki desenler bana aynı zamanda bir taş görüntüsü de çağrıştırıyor. Taş sembolü başarı, takdir edilme ve değer görmektedir. Uzun süredir verdiğin emeğin karşılığını almak istediğin bir alan var. Orada görünür, olacağın bir dönem yaklaşıyor gibi. Bir de nazar izi diyebileceğimiz küçük yoğunlaşmalar var. Görüyorsunuz. Çevrende seni izleyen, merak eden ve hayatındaki gelişmeleri takip eden insanlar olabilir. Çok büyük bir olumsuzluk görünmüyor ama enerjini korumakta fayda var. Genel enerjiye baktığımda tabak bana şunu söylüyor. Biten bir yük, açılan bir yol, gelecek bir haber, sabırla beklenen bir sonucun yaklaşması. Özellikle önümüzdeki dönemde iletişim, haberleşme ve yeni başlangıç enerjileri oldukça güçlü görünüyor. Falın genel havası karanlıktan çok aydınlığa dönük. Tabağın büyük kısmının temiz çıkması da kısmetlerin önünün açık olduğunu yorumlanır. Falın son cümlesi şöyle. Taşıdığın yük hafifliyor. Beklediğin haber gecikse de geliyor. Önünde kapanan değil açılan yollar var. Kalbinde tuttuğun bir dilek ise düşündüğünden daha yakın görünüyor. Kahve falı bilimsel değildir. Bu yorum tamamen eğlence amaçlıdır canlarım. Bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım aldığınız mesajlar kalbinize dokunmuş ve size ışık olmuştur. Unutmayın, fal yalnızca bir rehberdir. Hayatınızın gerçek yönü siz belirlersiniz. Videoyu beğendiyseniz butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve almak istediğiniz fal türlerini benimle paylaşabilirsiniz. Hepiniz için sağlık, mutluluk, bereket ve güzel kısmetler diliyorum. Bir sonraki yorumumda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Işığınız hep parlak olsun. Hoşça kalın.